Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sizlere kız çocukları için etek anlatacağım inşallah Allah izin verirse. Eteğim için 2 adet elimde ipim var. Şöyle bir tane de küçük bir ip. Bunu başlama tekniğinde kullanacağım. Ve 5 numarada kalın bir şişle başlayacağım. Eteğimde kullanacağım şişim ise şöyle 3 numara misinalı bir şiş. İpim 100 gramı 250 metrelik, şöyle gördüğünüz gibi antipilik bir ip arkadaşlar. Lamia Baby Bomb. Benimle aynı markadan çalışmak zorunda değilsiniz. Renk numarasını veriyorum. Bazen hani aynı renk istiyorsunuz. Kol 782 lot 096. Farklı renklerde de çalışabilirsiniz tabii ki. Elinizdeki olan ipleri değerlendirin arkadaşlar. Benim elim gayet rahat olduğu için şişimi 3 numara kullanıyorum. Sizin eliniz sıkıysa 3,5 numara şişle bu eteğimizi çalışabilirsiniz. Şimdi şu ipimi kenara alıyorum. Şu ipimle başlıyorum. 80 ilmek şişime atacağım. Ben bu şekilde ilmek çalışıyorum. Sizler de nasıl alışıksanız öyle çalışabilirsiniz. Bir ilmek aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 80 ilmek şişime alıp geliyorum. 80 ilmek attım. Şimdi bu ipimi şöyle kesiyorum. Bunun bana gereği yok. Pembe ipimin şöyle içinden ipimi çıkarıyorum. Şimdi pembe iple ilk sırayı öreceğim. Bu ilk sırayı da şöyle ipimi bir sabitleyeyim de şuraya arkadaşlar. İlk sırayı da ne yapıyorum? Kalın şişle 5 numara şişle örüyorum. Hani ilmeğin buradan çıkmasın diye onu sabitledim. Daha sonra bu başlamış olduğum ilmekleri söküyorum. Şöyle bir ilmek bakın arkadan aldım. 2, 3, 4 düz ilmeklerle örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu sıra bu şekilde düz ilmeklerle örgümü sıra sonuna kadar örüp geliyorum. İlk sıramı düz ilmeklerle ördüm, tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde yine bir sıra ters ilmekle örüyorum kalın şişimle. Örgümün arka yüzünden de ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm geldim. Şimdi bu şişimi kenara koydum. Eteğimde kullanacağım 3 numaralı misinalı şişimi aldım. Baştaki ilmeğimi aldım. İlmeğimi şöyle sıklaştırdım artık. Şimdi ipimi öne aldım. Bir ilmek ters. İpim arkada bir ilmek düz. İpim önde bir ilmek ters. İpim arkada bir ilmek düz. Lastik çalışmamıza başlıyoruz arkadaşlar burada. Farklı bir renkle ilk sıra başlamamın nedeni bunu sökeceğim. Buradan ilmek takacağım. İlmek takarken de kolaylık olsun diye kalın şişle ördüm arkadaşlar.
Sıra sonuna kadar bir düz bir ters ilmeklerle çalışıyoruz. Eteğimizin bel lastiğini, eteği iki parçada öreceğim arkadaşlar. Bu ilk parçası. Ön ve arka parçada farklılık olmayacak. Ön parçayı da aynı model öreceğim. Arka parçayı da. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bir düz bir ters çalışıp geliyorum. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz ilmek çalıştım. Ters ilmeğim geldi. Düz ilmeğim. Bu ilmeğimi de son ilmeğimi de ters aldım. Şimdi bu şişimi de kenara bıraktım. Artık misinalı şişimle devam ediyorum. Bir sıra ördüm. Lastikten ters ve düz olarak. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bu ikinci sıram. Lastikte ikinci sıram. Lastik sırası benim için önemli. Çünkü diğerlerinden ilmek takacağım için. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Bir düz bir ters ilmeklerle. Örgümü ilerlettim. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Lastik başladığım sıra örgümün ön yüzü arkadaşlar. 2 sıra lastiğimi ördüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım yine. İlmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Lastikte 3. sıra. Bir sıra lastik ön yüzden ördüm, arka yüzden ördüm 2, bu 3. Bu şekilde arkadaşlar 10 sırayı tamamlayıp geliyorum lastik sıramı. Lastiğimi 10 sıraya tamamladım ama burası örgünün ön yüzü olduğu için bir sıra daha örüyorum. Başta onu hesap edemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir sıra daha lastik örüp 11 sıraya tamam edip geliyorum. Lastiğimi 11 sıraya tamamladım arkadaşlar. Örgümün arka tarafı burası. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünden bir sıra haroşa oluşturacağım. Bakın bir sıra. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Haroşa ilmeklerimi ters ilmeklerle oluşturuyorum biliyorsunuz. Beni sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Ben haroşayı ters ilmeklerle çalışıyorum. Bir sıra haroşa oluşturacağım. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Evet, örgümü ilerlettim. Haroşa ilmeklerimle sıra sonuna geldim. Bir sıra haroşa oluşturdum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Burada tekrar ters ve düz ilmekler çalışacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu ilmeğim tersmiş, ters. Ve düz ilmeğim düz. Alttaki bakın ters ilmekten takip ediyoruz. Orası da ters. Bakın şöyle düz. Bakın düz görünüyor ama bir altta ters olduğu için ters çalışacağız. Yani bir ters bir düz çalışarak bu şekilde sıra sonuna geliyoruz. Şimdi haroşamız daha net belli olur. Şöyle bakın. Arkadan bir ters bir düz çalışınca bu haroşa daha net belli olur. Şu şekilde lastiğimizin katlama yeri olacak burası arkadaşlar. Şimdi örgümü sıra sonuna kadar ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim.
Bir ters bir düz ilmeklerle sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünde yine arkadaşlar ters ve düz ilmeklerle devam ediyorum. Yani ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğim ters, düz ilmeğim düz. Bu şekilde arkadaşlar 11 sıraya tamam edip geliyorum. Daha sonra şöyle katlayıp şu şekilde bak katlayıp ilmekleri birleştireceğim. 11 sırayı tamamladım geldim haroşadan sonra örgümün ön yüzündeyim. Şu ipi sökeceğim. İnşallah bir aksilik olmadan sökebilirim. Şurada ipimi sabitlemiştim ilmek gevşek olmasın diye. Onu bir sefer şöyle bir açayım. Aslında ilmeği şöyle çekince sökülmesi gerekir. İnşallah sökülür. Sökülmese de tek tek sökmemiz gerekecek. Şimdi ben şöyle kesiyorum bu ipimi. Şöyle keseyim zorlamasın sökmekte. Şöyle ipin ucunu çektiğim zaman sökülmesi gerekir ama niye olmuyor ben de anlamadım. Şimdi söktüğümüz ilmeği ne yapıyoruz? Diğer bir misinalı şişime takıyorum. İlmekler kaçmasın arkadaşlar. İpi çekmek zor olduğu için kesiyorum. Biraz önce de ifade ettiğim gibi aslında ipin ucundan şöyle çektiğimiz zaman sökülmesi gerekir. Ben daha önce bu çalışmaları kanalda değil ama daha kanalı açmadan sipariş döneminde yaptım. Şimdi bu şekilde ben ilmeklerimi takıp geliyorum sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna doğru geldim. İlmeklerimi takarak son birkaç ilmeği de sizinle beraber şişime alayım arkadaşlar. Evet, son iki ilmeğim, bir ilmeğim. Bu şekilde şişime taktım. Şöyle çekiyorum bunu. Misinalı şişe takma sebebim daha kolay alırım ilmekleri diye arkadaşlar. Makası şöyle alayım kenara. Şimdi şu şekilde bakın şöyle. Yalnız şu ipi de buna sabitlemem gerekiyor. Oradaki örgümüz açılır. Arkadaşlar sabitlemezsem şöyle ipi içe alırım.
Şimdi arkadaşlar bakın, bu ilmeğimi aldım. Baştaki ilmeğimi aldım. Ve diğer şişimdeki ilmeğimi de aldım. Şöyle. Bu şişime taktım. İkisinin içerisinden bir ilmek aldım. Şimdi o ilk ilmek olduğu için biraz zorlandık. Şöyle. Sonra bakın. Şu bir ilmeği alıyorum. Diğer şişime taktım. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek. Örgümün ön yüzü. Bu şişimdeki ilmeği aldım. Arka şişteki ilmeği taktım. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bakın, çıkarmadan da şu şekilde de alabilirsiniz. Şu bir, şu iki, bakın böyle de alabilirsiniz. Ama şöyle aldığımız zaman şöyle daha kolay. Bakın şöyle. Eğer böyle şişle almakta zorlanırsanız hemen şöyle bir şey size göstereyim. Tığ ile bakın. Şu bir, şu iki aldık. Diğer şişe taktım. Bakın, zorlanırsanız bir, arkadaki ilmeği aldım. İçerisinden ilmeğimi aldım ve bu şişe taktım. Bakın, bir, iki ilmeğimi aldım. Bu şişe taktım. Eğer şiş ile zorlanırsanız bakın, bu şekilde de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle iki ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak çalışıyorum. Bakın, hiç çıkarmadan. Hani ilk başlarda ilmeği çıkarma sebebim tam anlatayım diye, bakın. Bu şişteki ilmeğime taktım, diğerine taktım. İkisinin içerisinden düz ilmek alıyorum. Şöyle. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi alalım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek, tekrar 80 ilmekten 80 ilmek oluşacak. Arkadaşlar, şimdi 80 ilmek bu şişte takılı. 80 ilmek de bu şişte takılı. Tek tek ilmek alırsak eteğimizin ilmekleri artar gider. Tekrar 80 ilmekten 80 ilmek elde edeceğiz. Burası da eteğimizin belindeki kemer kısmı. Buna lastik takacağım etek bittikten sonra. Hani kullanım açısını düşünüyorum ben arkadaşlar. Lastik daha sağlıklı. Tutarsınız. Siz kurdele yaparsınız. O sıkıntı değil. Etek bittikten sonra o ayrıntıları sizlere göstereceğim. Sıra sonuna kadar ben örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna doğru örgümü ilerlettim. Bakın, geldim arkadaşlar. Son ilmeklerimi de sizinle beraber çalışmak isterim. Bakın, bir şişimde 4 ilmek, bir şişimde 4 ilmek. Bu nedir? İlmeklerimi eşit almışım demektir. Şöyle hemen son iki ilmeğimi de alıyorum şöyle. Burası örgümün ön yüzü. Bu misinalı şişimi hemen şöyle kenara koyayım. Şöyle bakın arkadaşlar. Eteğimizin lastik kısmını oluşturduk. Beden kısmındaki kemer. Şimdi örgümün arka yüzü. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim önde. Gördüğüm tüm ilmekler ters. Eteğimizin ayrıntılı olan kısmını atlattık arkadaşlar. Buradan sonrası çok kolay. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum ters ilmeklerle. Ters ilmeklerle örgümü ilerlettim, geldim.
Şu ipimi şöyle içe alacağım arkadaşlar. Bakın şöyle tığımı şuradan takıyorum. İp şöyle içe aldım. İpi sakladık. Şimdi ipimi arkaya aldım. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle devam ediyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve düz ilmeklerle devam ediyorum. Biraz hızlı geçiyorum. Çünkü anlatabileceğim farklı bir teknik yok. Örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters ilmeklerle belirli bir ölçüye gelene kadar öreceğiz. Şimdi ben birkaç sıra örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters ilmeklerle örüp geleyim. Evet, birkaç sıra örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters ördüm, geldim. Şimdi arkadaşlar eteğimizin beden genişlik ölçüsünü bir alalım. Ona göre boyunu ayarlamamız gerekiyor. Şöyle düz ilmeklerden alıyorum. ...31 santim eteğimizin beden genişliği. Bu tabi etek bittiği zaman, diktiğimiz zaman farklı olabilir. 80 ilmek başladık. 31 santim beden genişliği. Boyu ne kadar olacak? Şöyle arkadaşlar, şöyle söyleyeyim hemen. Lastikten şöyle tutacağım. 23 santim ya da 24 santim olana kadar örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters örüp geliyorum. Oraya kadar örüp geleyim. Eteğimin düz kısmını ördüm arkadaşlar. Lastikten itibaren 24 santim olana kadar öreyim demiştim. Hemen şöyle ölçüyorum. 24 santim. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi model kısmına geçelim. Çok fazla zaman kaybetmeden örgümün ön yüzündeyim. Etek ucuna model çalışacağım. Modelim ahududu. Baştaki ilmeğimi yine düz aldım. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters. Sonra 1 ilmek düz. İpim arkada. Sonra ipim önde. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 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 2 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim, sıra sonuna geldim. Bakın burada da bir düz, son 3 ilmeğim kaldı. 2 ters ve son ilmeğim düz. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Bakın 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. Sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum.
Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. Bir düz ilmeğimin içerisinden ilmek alacağım. Bakın bir ilmek aldım. Bir doladım 2. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım 3. Bir doladım 4. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım 5. Bir düz ilmeğimin içerisinden 5 ilmek aldım. 2 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Daha sonra bir ilmek düz ilmeğimin içerisinden 5 ilmek alacağım. 1 doladım 2 ilmek aldım 3 doladım 4 ilmek aldım 5. 2 ilmek ters. Sonra bir ilmek düz. Sonra 2 ilmek ters. Bakın. Bu bir ilmeklerin bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu şeklinde çalışacağız. Sonra bir düz ilmeğimin içerisinden 5 ilmek alıyorum bakın. Bir ilmek aldım, doladım 2, ilmek aldım 3, doladım 4, ilmek aldım 5. 1, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, bir ilmeğin içerisinden yine 5 ilmek alıyorum. Bir ilmek alıyorum, doluyorum, ilmek alıyorum, doluyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Son modeli de beraber çalışalım. Şimdi bakın buradaki son düz ilmeğimin içerisinden de 5 ilmek alıyorum. 1 ilmek aldım, doladım 2, ilmek aldım 3, doladım 4, ilmek aldım 5. 2 ilmek ters ördüm ve son ilmeğimi düz ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada 1, 2 düz ilmek alıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ilmeğimi aldım. Gördünüz mü? 2 ilmek zaten kenarlardaki 5 ilmekte bir ilmeğin içerisinden çıkarttım. 1 ilmek ters. Daha sonra 9 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek ters. 1, 2, 3. Bakın düz ilmekleri sayıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz, 1 ilmek ters. Bu şekilde 9 ilmek düz 1 ilmek ters örerek sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. 1 ilmek ters, 9 ilmek düz örerek sıra sonuna geldim. Son 9 ilmek düz ilmeklerimi de öreyim. Ve son ilmeğim burada ters geliyor. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi burada bir sıra haroşa oluştu değil mi arkadaşlar? İkinci sıra ters ilmeğimizi oluşturacağız. Pardon, haroşa demişim, ters sıra oluştu. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, ipimin katı takıldı, düzeltiyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek düz, sonra 9 ilmek ters örgünün ön yüzünden, bir ilmek düz, 9 ilmek ters, bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar 9 ilmek ters, 1 ilmek düz şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Bakın 2 diş ters örgü oluşuyor.
9 ilmek ters, 1 ilmek düz örerek sıra sonuna geldim. Modelimizde ikinci sıra ters ilmekteyiz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Modelde üçüncü sıra ters ilmek. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Hani ön yüzünden ters oluyor. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgümün arka yüzünden yine 9 ilmek düz. 1 ilmek ters. 9 ilmek düz. 1 ilmek ters. 9 ilmek düz. Bu şekilde örgümü sıra sonuna kadar ilerletip geliyorum. 1 ilmek ters, 9 ilmek düz örerek. Örgünün arka yüzünde. Örgümün arka yüzünden 1 ilmek ters, 9 ilmek düz örerek ördüm, geldim. Bakın 1 2 3 sıra ters sıra oluştu modelde. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Dördüncü ters sıramda bakın 9 ilmek ters, 1 ilmek düz, 9 ilmek ters, 1 ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün ön yüzünden de 1 ilmek düz, 9 ilmek ters örerek 1 2 3 1 2 3 4 sıra ters sıra oluşturdum gördüğünüz gibi. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden de baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın 9 ilmek düz, 1 ilmek ters örerek ilerliyorum. 9 ilmek düz, 1 ilmek ters. 9 ilmek düz, 1 ilmek ters. Bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden de ördüm, geldim. Artık ahududu ilmeklerimizi topluyoruz örgümüzün ön yüzünde. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 5. Bakın ipim arkada. 5 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Düz ilmeğimi. Şöyle bakın. 1 2 ilmek ters ördüm. Şimdi bu bir ilmek düz ilmeğimin içerisinden 5 ilmek alıyorum. Bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmekten bir ilmek daha aldım. Bir doladım. Aynı ilmekten bir ilmek daha aldım. Bir ilmeğin içerisinden 5 ilmek aldım. 2 ilmek ters ördüm. Şimdi şişle ilmeği toplamak istemiyorsanız ya da zorlanıyorsanız şöyle tığla da toplayabilirsiniz. Bakın 1 2 3 4 5 5 ilmek aldım. 5 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, şişime taktım. Bakın şişle ilmeği toplamakta zorlanırsanız 2 ilmek ters ördüm. Her iki şekilde de anlatmaya çalışıyorum. Buradaki bir düz ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım 2. Bir ilmek aldım 3. Bir doladım 4. Bir ilmek aldım 5. Aynı ilmekten 5 ilmek aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpim arkada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi alıyorum. Şöyle zorlandım, tekrar alacağım. İpin katını aldım çünkü. Evet, bir düz ilmek aldım. 2 ilmek ters. Bir ilmeğin içerisinden yine ilmek alıp dolayarak 5 ilmek aldım. 2 ilmek ters. Sonra burada 5 ilmeğin içerisinden 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. Bir düz ilmeğimi aldım. Topladım. 2 ilmek ters. Bakın ahududularımız oluştu. Şurada ters ilmeklerimi sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5 sıra örgünün ön yüzünden ters ilmeklerim oluştu. Sıra sonuna kadar
Bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. Son ahududuyu da beraber toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters, bir ilmek düz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde modelimizin ilk sırasında ilmek alıyoruz. Bakın. Örgümün arka yüzünde modelin ikinci sırasındayım. Şu ilk modelde örgünün arka yüzünden nasıl çalıştıysam bu ikinci modelde de aynı şekilde çalışıyorum. Bakın. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1, 2 ilmek düz. Şimdi modelimiz kaydırmalı, yer değişiyor ya, bakın. İlk modelde burada 9 ilmek düzdü. İkinci modelde 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. Şimdi 9 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 1 ilmek ters. Şimdi sıra sonunda da aynı şekilde bakın, sıra sonunda da 1 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde sırayı bitireceğim arkadaşlar. Örgümü ilerletip geliyorum sıra sonuna kadar. Örgümü ilerlettim, sıra sonuna geldim. Eteğimizin bak, bu etek ucu bölümünde ikinci modeldeyiz. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 9 ilmek ters. Modelimiz yer değiştirdiği için baştaki ilmek sayılarımız farklı oldu gördüğünüz gibi. 1 ilmek düz, yine 9 ilmek ters. Şimdi burada daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Artık modele aşinayız. Tabii birçoğumuz da zaten ahududu modelini biliyoruz. Ben bu modeli etekte uygulamak istedim. İlk defa da etekte ahududu modelini ben uyguluyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi ilk modelde nasıl çalıştıysak ikinci modelde de aynı şekilde çalışıyorum. 5 sıra 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ters sıramı örgünün ön yüzünden oluşturup geliyorum. Daha sonra üçüncü modeli beraber çalışalım. Evet, ikinci modelde de sıralarımı tamamladım. Geldim örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Şimdi bir ilmeğin içerisinden 5 ilmek alacağım. Bakın, bir ilmek aldım. Bir doladım 2. Bir ilmek aldım 3. Bir doladım 4. Bir ilmek aldım 5. Aynı ilmeğin içerisinden dolayarak ve ilmek alarak 5 ilmek oluşturdum. 2 ilmek ters. Bakın, ilk modelde nasıl çalıştıysak ikinci modelde de aynı şekilde çalışıyoruz. Şimdi 1, 2, bakın 3, 4, 5. İpim arkada. 5 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Düz olarak. İpimi ön aldım. 2 ilmek ters. İpim arkada. Bu bir ilmeğin içerisinden 5 ilmek alıyorum. Bakın, 1 doladım, 2 ilmek aldım, 3 doladım, 4 ilmek aldım, 5. 2 ilmek ters. İpim arkada. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın, 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi alıyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters. İpim arkada. 1 ilmek düz ilmeğimin içerisinden 5 ilmek düz alıyorum. Bakın, 1 ilmek aldım. 1 doladım. 2 ilmek aldım. 3 doladım. 4 ilmek aldım. 5. 2 ilmek ters. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Bu şekilde çalışıyoruz. Şöyle biraz daha dilerseniz büyüteyim. Şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde çalışıyorum. 4 modele tamam edeceğim. Bakın, 1, 2, bu üçüncü modelim. 4 modeli tamam edip geliyorum.
4 modeli tamamladım ahudududan. 1, 2, 3, 4. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bu sıra son topladığım sıra ahududuyu. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters öreceğim haroşa çalışmasına başlıyorum etek ucunda. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim önde. Gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Dört model ahududu çalıştık ya, daha sonrası artık eteğimizin bitiş noktasına doğru ilerliyoruz. Haroşa çalışacağız. Örgünün arka yüzünden de ters ilmeklerle alıyorum ki ön yüzünde haroşa sıramız oluşsun diye. Sıra sonuna kadar gördüğüm tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgünün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örerek örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne alıyorum. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Yani haroşa sırası oluşturuyorum bu şekilde. Sıra sonuna kadar gördüğüm tüm ilmekleri ters örerek haroşa sıramı oluşturup geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden bir sıra haroşa oluşturdum. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Örgümün arka yüzünden de haroşa sıramı oluşturuyorum. Şöyle ön yüzüne bir bakalım. Bakın, haroşa sıramız arka yüzünden örünce daha net bir görüntü verdi bize. Bu şekilde örgünün ön yüzünden 4 sıra, yani 4 diş haroşayı oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşa sıramı oluşturdum, geldim. Şimdi ilmeklerimi kapatıyorum. Şöyle bakayım arkadaşlar, şu şekilde. Şöyle bakın. 3 diş de olsa olurdu. Biraz eteğin boyu kısa gibi geldi bana. O yüzden ben bir diş daha ördüm. 3 diş ve 2 diş de örerseniz olur. Sıkıntı olmaz. Şimdi şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. İpim arkada düz olarak ilmeklerimi alıyorum. İlmeklerimi bu şekilde kapatıyorum. Örgümü nasıl ördüysem ilmeğimi de öyle kapatıyorum. Elim sıkı ise sıkı, gevşekse gevşek ya da normalse normal diyelim. Yani ilmeğimizi kapatırken örgümüzün dengesini bozmayalım. Bakın, bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Eğer şiş ile kapatmakta zorlanırsanız şöyle tığ da kapatabilirsiniz. Bakın şöyle, bakın alıyorsunuz. Bu ilmek elinizde sabit. Şişteki ilmeği alıp bu şekilde tığ ile de kapatabilirsiniz. Sıra sonuna kadar ben ilmeklerimi kapatıp geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Bakın, sıra sonuna geldim. Şöyle sabitliyorum. Biraz ip mesafesi bırakarak
ipimi kesiyorum. Bu bana eteği dikerken gerek olacağı için şöyle biraz uzun kesiyorum. Tekrar buraya ip düğümlemek istemiyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde de duruşuna bakalım. Şimdi eteğimizin boy ölçüsünü alalım. Kaç santim olmuş? Eteğim 32 santim. Bu eteğim 3 yaş için uygun olacak. Arkadaşlar tabii etek biter. Ee, Yan dikişlerini dikerim. Lastiğini takarım. Bize net bir ölçüyü verir. Şimdi ben ikinci parçayı kamera dışında örüp geliyorum. İkinci parçasını da aynı şekilde öreceğiz. İlk parçayı nasıl ördüysek ikincisini de aynı şekilde öreceğiz. İkinci parçayı ben kamera dışında örüp geleceğim. Beraber dikişini yapacağız ve lastik takacağız. Eteğimin ikinci parçasını da ördüm. Geldim arkadaşlar. Şimdi eteğimi dikeceğim. Şöyle. Bu ördüğüm ilk parça. Bunun ön yüzü bana bakıyor. Bu da ördüğüm ikinci parça. Bunun da şöyle arka yüzü bana bakacak. Şimdi burada da böyle ipimi uzun bıraktım. İpimi iğneme takıyorum. Arkadaşlar ben şöyle şu şekilde dikiyorum. Siz de dilediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Şöyle. Şöyle bir sabitliyorum. Siz de nasıl alışıksanız o şekilde dikersiniz. İlmekleri karşılıklı getirerek dikiyorum. İkinci parçayı kamera dışında anlattım. Çünkü aynı sayı, aynı şekilde ölçüler fark etmiyor. İlk parçada kaç ilmek başladıysam, kaç santim ördüysem ikinci de aynı şekilde devam ettik. Şöyle bir bakalım dikişe. Bakın gayet güzel bir dikiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ben şu lastiğe kadar dikip geliyorum. Bu lastiğe kadar bakın kemer lastiğine kadar diktim. Şurada bir sefer daha şöyle alayım. Şimdi arkadaşlar burada bakın ikisini bir dikmiyorum. Bakın burada farklı bir dikim olacak. Şöyle önce şurayı dikiyorum. Şöyle nasıl anlatayım? Şöyle alayım. Önce şu dış kısmı dikeceğim. Ki şu aradan lastik geçecek. Şimdi bakın şöyle alıyorum. Bu dış olan kısmı dikiyorum.
Şimdi öncelikle burayı diktim değil mi? Şöyle. Bakın burası. Şimdi burayı alıyorum. Buraya dikkat edelim. Katını almayalım. Alttan. Şimdi burayı alıyorum. Alttan iğneyi takmayayım diye dikkat ediyorum. Lastik takarken zorluk olmasın diye. Ben buraya kurdele ya da böyle farklı bir şey yapmak istemiyorum. Kullanım açısından lastik daha sağlıklı arkadaşlar. Zamanla dikilen kurdele ya da kordon kopabilir. Ama lastik içeriden takıldığı zaman bebeğimiz gayet rahatlıkla giyecek. Şöyle ipimi sabitleyeyim bir ve kesiyorum. Şimdi bu tarafı da şu lastiğe kadar dikip geliyorum. Aynı bu kenardaki diktiğim gibi. Şöyle bakın, dikişimiz de gayet güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğer tarafı da dikip geliyorum. Sonra beraber lastiğimizi takalım. Bu tarafı da lastiğe kadar diktim. Bel lastiğine kadar arkadaşlar. Bel lastiğine geldim. Burada da yine önce dış taraftaki lastiği dikiyorum. Şöyle. İlmekleri karşılıklı almaya dikkat ediyorum. Şimdi burada ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle bırakıyorum. Bakın buraya açık bırakıyorum. Lastik takacağım. Şöyle lastiğimi geniş bir lastikten seçtim. Sadece bir çatal iğne yardımıyla takıyorum. Şöyle bele ölçüyorum. Bakın şöyle tam olarak olmayacak. Tamam mı? Tam olursa lastik takıp takmadığımız hiçbir işe yaramaz. Şöyle bakın. Şöyle gördünüz mü? Biraz da dikiş payı verelim. Onu dikeceğim tekrar. Bakın şöyle. Eksik olacak. Zaten şöyle üzerine de dikilir. Şu şekilde. Şöyle şu kadar. Yani bir 3 ya da 4 santim eksik lastik ölçüsü alarak şöyle kesiyorum lastiğimi. Takacağım. Bakın şöyle. Burayı açık bıraktım.
iğneyi alttan şöyle tutup gayet kolay takıyorum bak. Çok kolay. Bu dikiş yerinde de ikisini bir dikmediğimiz için kolaylıkla takıyoruz. Ben buraya biraz önce de söylediğim gibi kordon da yapabilirim ama kordon yapmıyorum. Kordonu zamanla çocuk koparır atar. Bakın şu şekilde şöyle lastiği tutuyorum. Gördünüz mü? Bel böyle toplanacak. Şöyle. Şimdi iğneme ipimi takıyorum. Şu lastiği dikeceğim. Şöyle bakın. Şimdi şöyle çekiştiriyorum lastiğimi. Biraz uzun kesmişim. Biraz daha şöyle alayım. Siz de çocuğunuzun bedenine göre ayarlayın. Bunu düğümlemem. Düğümlersem rahatsız eder çocuğunuzu. Bakın şöyle şu şekilde. Şöyle gördünüz mü? İğneme ipliğimi taktım. Bu dikişin çok da düzgün olması gerekmiyor. Sadece sağlam olsun yeterli. Bu ayrıntıları tek tek gösteriyorum arkadaşlar. Anlatıyorum ki lastiği nasıl taktınız diye sonra sormayın. Burada düğüm yapsaydık çocuk giydiği zaman çocuğumuzun belini rahatsız ederdi. O yüzden bu şekilde dikiyorum. Birkaç seferde sabitliyorum ki eteği kullandıkça çocuğumuzda kopma olmasın diye. Şurada ipim düğümlendi. Onu tekrar şöyle sabitleyeyim. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi burayı da dikip kapatacağım. İğneme ipimi taktım. Şöyle lastiğin arkada kalmış ipim. Düzelteyim. İlmeklerimi karşılıklı alarak burayı da dikiyorum.
İğnelerimi kenara alayım. Böyle bakın arkadaşlar. Bebeğimiz giydiği zaman çocuğumuz belinden düşmez. Eteğimiz süper oldu. Harika bir etek oldu. Sizler dilerseniz kordonda çalışabilirsiniz. Ben giyerken harika bir etek oldu arkadaşlar. Şöyle bakın. Sizler dilerseniz kordonda çalışabilirsiniz ama ben çocuğumuz giydiği zaman sağlıklı olsun diye lastik diktim. Kordonu zamanla kopartır. Bu şekilde şöyle bakın. İpim ne kadar gitti? 1,5 ipten biraz fazla gitti. Şöyle az kaldı ipim. Yani elinizde 2 adet ip bulunsun. Şimdi hemen ölçülerini alalım. Eteğimizin kaç yaş grubu için olmuş bakalım. Şöyle boy ölçüsünü alalım bir. ...33 santim... boy ölçüsü. Eteğimiz 3 yaş için uygun. 32 santim. Ama 1 santim uzun olmuş. Sıkıntı değil. Genişlik ne kadar arkadaşlar? 30 santimde genişliği. Bel genişliğimiz lastik taktığımız için 25 santim. Harika bir etek oldu. Kısa zamanda inşallah bu eteğimize bir de yeleğimiz gelecek arkadaşlar. Kombin yapacağım. Sizler de çocuklarınıza örersiniz. Ya da sipariş çalışıyorsanız inşallah bol bol da sipariş çalışırsınız. 1 yaş büyük yapmak isterseniz 5 ilmek fazla çalışınız. Şu model denk gelsin diye arkadaşlar. 5 ilmek fazla çalışırsanız şu aradaki düz olan yeri de 3 santim fazla çalışırsanız benim çalıştığım santimden 4 yaş için yapabilirsiniz. Bir dahaki projelerimizde, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.